Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu SeekVR Coin. SeekVR Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini, olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Ve şu anda da yaşanan fiyat hareketleriyle ilgili bir yorumda bulunacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şu anda haftalık grafikteyim. Haftalıkta birçok altcoin gibi SeekVR Coin'de de büyük bir düşüş trendi oldu. Ancak geçtiğimiz hafta 20 haftalık hareketli ortalamamız denendi ve buradan bir miktar geri düzeltme oldu. Ancak bu haftada yukarı yönlü hareketler devam etti ve şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız olan 11.320 seviyesinin oldukça yukarısında fiyatlanıyor. Şu anda 13.700 seviyelerinde fiyat. Bu önemli bir seviye çünkü 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeki haftalık kapanış SeekVR Coin'de önemli bir boğa koşusu habercisi olabilir. Bunun için bir hafta daha beklemek de bir seçenek olabilir trendin teyidi açısından. Ancak bu seviyenin üzerindeki haftalık kapanışlar yukarı yönlü hareketlerin önemli bir göstergesi olarak algılanır. Bu yüzden ben de yukarı yönlü hareketlerin devamı geleceği görüşündeyim. Burada iki tane önemli direnç seviyemiz var. 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapatmamız durumunda test edebileceğimiz. Bunlardan ilki 200 günlük hareketli ortalamamız olan 15.000 seviyesi ve diğer majör direncimiz ise 21.000 seviyesi. Burası da 50 haftalık hareketli ortalamamız. Yani ilk etapta 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde bir kapanış ve daha sonra 15.000 ve 21.000 seviyelerinin test edilmesini bekliyorum SeekVR Coin'de. Bu seviyeler majör direnç olarak aklımızın bir köşesinde bulunmalıdır. Haftalıkta Wave Trend Cross indikatörü de al verdi. Bundan 2 hafta önce bir al sinyali vermişti. Bu 8300 seviyesinden itibaren aldı şu anda SeekVR Coin. Haftalıkta al vermesi de önemli bir gösterge. Çünkü haftalıkta kolay kolay sinyaller değişmiyor. Bu da yeni bir boğa trendi başlangıcı için önemli bir sinyal olarak düşünülmelidir. Günlük grafiğimize geçelim. Evet, günlükte de az önce belirttiğim 200 günlük hareketli ortalamamız 15.000 seviyesi. Henüz test edilmedi. Ben bu seviyenin ilk etapta test edilebileceğini düşünüyorum. Ancak bu seviye kolay geçilebilecek bir seviye değil. Yani 15.000'den bir miktar geri çekilme yaşayabilir fiyat. Buna da hazırlıklı olmalı yatırımcılar. Ancak 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde haftalık kapanışlarsa bizi orta vadede 15.000 ve 21.000 seviyelerini rahatlıkla test etmemizi sağlayacaktır. Burada trendin gücüne de bakmak istiyorum. Wave Trend zaten burada güzel bir al sinyali vermiş 7.500 seviyelerinden ve hala şu an aldı ve hiç bozmadı. Bir de Squeeze Momentum'a bakmak istiyorum. Squeeze Momentum'da da trend gayet güçlü bir şekilde devam ediyor günlük grafikte. Günlükte trendin güçlenerek devam etmesi bu uzun soluklu bir yükseliş habercisi olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden önemli bu. Uzun bir süredir zaten hiçbir şekilde bir yükseliş emaresi alamadık. Çoğu altcoin'de, SeekVR Coin'de olduğu gibi. Ama şu anda trend gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi ilk hedefimiz 15.000 seviyesi. Bu seviyeye dikkat etmek gerekiyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerine bakmak istiyorum. 4 saatlik grafikteyiz. Burada önemli destek ve direnç seviyelerini sizlere aktarmak istiyorum. Direnç seviyelerimiz zaten belli. 15.000 ve 21.000. Ancak daha kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için de geri çekilmelerde takip etmeleri gereken seviyeleri aktarmak istiyorum. Pardon, özür dilerim.
Evet, geri çekilmelerde yakın desteklerimiz 12.300 seviyesi ve onun ardından zaten az önce de belirttiğim 20 haftalık hareketli ortalama seviyemiz var. 11.000 seviyesi. Bu seviyeler yakın destek olarak düşünülebilir. Aynı zamanda güçlü bir destek olarak düşünülebilir bu 11.000 seviyesi. Ama ilk etapta yakın desteğimiz 12.300 seviyesi. Olası geri çekilmelerde 12.300 seviyesi yakın destek olarak dikkate alınmalıdır. Burada aynı zamanda 20 MA da 12.000 seviyesinde. 4 saatlik MA 20 de 12.000 seviyesinde. Bu seviye yani güçlü bir destek olarak ilk etapta düşünülebilir. Yukarı yönlü hareketler için bir Fibonacci'ye bakalım. Evet, burada Fibonacci 0.382 seviyesi ilk etapta direnç olarak çalışmasını bekliyorum. 14.100 seviyesi burası. Bir önceki mumda da denediği seviye 14.000 seviyesi zaten. Hemen hemen bu 14.100 seviyesinden bir ufak da olsa bir düzeltme olduğu görülüyor. Şu anda 13.200 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor fiyat. 13.200 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlarla İlk etapta 14.100 seviyesi ve ardından 200 günlük hareketli ortalamamız olan 15.000 seviyesi test edilecektir. Zaten bu 15.000 seviyesi 200 günlük hareketli ortalamamız aynı zamanda Fibonacci 0.5 seviyesine de tekabül ediyor. 0.5 seviyesi Fibonacci'de 14.860 seviyesinde. Yani 15.000 seviyesi güçlü bir direnç olarak yukarı bölgede bizleri bekliyor. Bu seviyenin aşılması durumundaysa 16.000 seviyesi de güçlü bir direnç olarak karşımızda şu anda. Fibonacci 0.618 seviyesi. Yani bu seviyeler 15.000 ve 16.000 seviyeleri ilk etapta aşılması kolay olmayacaktır. Yani buralarda biraz fiyat oyalanabilir, geri çekilebilir. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak olur da çok yüksek bir volatilite yakalar, büyük bir pump hareketi görürsek de 16.600 ve 18.000 seviyeleri, yukarıda da 21.000 seviyeleri yatırımcılar tarafından takip edilmelidir. CQR Coin ile ilgili şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.